Selamlar. Ben Sertaç Kemiksiz. Rhino Tube'e hoş geldiniz arkadaşlar. Yine bugün kanalımdayız. Bugün yine bir ürün inceleyeceğiz. Ne inceliyoruz bugün? Pedalbox. Yani bizim pedallara taktığımız gaz tepkimesi cihazı. Sağ olsunlar Pedalbox Antalya, Pedalbox Türkiye bana bunu gönderdi. Daha önce biliyorsunuz şurada görebileceğimiz videoda BMW için olanı incelemiştik ve o birinci versiyonuydu. Şimdi bunun bir üst versiyonu olan Pedalbox Plus'ı inceliyoruz ve TFSI motorlar için, yani bizim şu anki 1.4 TFSI aracımıza takacağız. Burada farklı birkaç tane özellik var. Onu size arabanın içinde anlatacağım. Kullanırken aynı zamanda size söyleyeceğim bunları. Akıllı bir cihaz görüyoruz arkadaşlar. Yani diğeri gibi değil, sabit değil. Gaz tepkimenize taktıktan sonra birkaç saniye veriyorsunuz cihaza. Kendi kendine buluyor orada yapacağı işleri. Sizin gaz tepkimenize özel bir şekilde tekrardan programlıyor kendini kendi içinde ve ondan sonra buna göre gaz tepkimesini ayarlıyor. Bu benim için çok değişik bir özellik. Bir de bunun bir üst versiyonu çıktı. Bunun bir üst versiyonunda da Bluetooth'la bağlanıyoruz. Belki onu da test ederiz. Belki onu da beraber çekeriz. Hadi o zaman nasıl montaj yapacağız? Öncelikle buna geçelim. Size montajını göstereceğim. Daha sonra çalışma prensibini göstereceğim. Daha sonra özelliklerini söyleyeceğim. Ve ondan sonra da test sürüş yaparak onu deneyeceğiz. Evet arkadaşlar, işte Pedalbox'ın kutusu elimizde. Hadi gelin içine bakalım. Bir adet kitapçık, Pedalbox'ın kumandamız ve ucunda soketler. Hadi gelin detaylarını inceleyelim, montajı aşamasına geçelim. Bakalım nasıl monte ediyoruz. Biraz zor, ben az önce baktım bayağı bir aşağılarda, yani tam beynimize hücum edecek kesinlikle. Evet arkadaşlar, Pedalbox'ı kutusundan çıkardık. Şu anda elimde. Bunun montajını yapacağız. Montajı nasıl yapıyoruz? Arabanın içinde gaz pedalının orada. BMW'de gaz pedalını söküyorduk tamamen. Bizim Audi'de gaz pedalının bağlantı yeri yukarıda. Bu sefer yukarıya bir müdahalede bulunacağız. Yukarıya bir işlem yapacağız. Ve o işlemden sonra bunu ara parça olarak takacağız. Ondan sonra da kurulumuna geçeceğiz. Ondan sonra da detaylarına geçeceğiz. Sürüşüne geçeceğiz. Hadi bakalım arabanın içine beyin aşağı gömülmeye. Şunu şuradan sökeceğiz. Bunu buradan sökeceğiz. Ben az önce gevşettim. Hatta söktüm sayılır. Şimdi size de göstereyim onu nasıl yaptığımı. Şurada görmüş olduğunuz şu soketi sökeceğiz arkadaşlar. Bizim aracımıza giden gaz bağlantısı bu. Şimdi buna bizim Pedalbox'ın uzantısını takacağım. Pedalbox'ın uzantısını da buradaki sokete, şurada gördüğünüz sokete takacağım arkadaşlar. Şimdi ikisini birbirine bağlıyorum. Pardon, bunu takıyormuşuz arkadaşlar. Şunu takıyoruz. Burada bu arada bir tırnak var. Bu tırnağı kaldırarak kilit mekanizmasını hallediyoruz. Şurada tırnağı görüyorsunuz. Gri olan tırnak. Bu tırnakla kilitliyoruz. Bu şekilde bastırdık. Şuradan da tırnağıyla kilitledik. Şimdi Pedalbox'ı bizim alete bağlamış olduk. İşte burada görüyorsunuz. Bunu da şuradaki ana sokete takmamız lazım. Şuradan geçirdim. Buradaki delikten de Pedalbox'ı o kumandasını geçirdim. Şöyle geldim. Buraya taktım. Yani ben böyle bir yol buldum. Belki daha iyisi vardır. Aranızdan daha iyisini yapabilecek olan vardır belki. En azından şunun altına sakladım ben. Yani elimize ayağımıza dolaşmasın diye. En azından şunun altında tutuyorum şu anda. Onu da koltuğun altına şuraya koydum. Oh, vallahi bak terledim, gördün mü, kafam parladı. Vallahi gördüğünüz arkadaşlar. Tam beynime hücum etti. O kadar zorlandım ki, yani orada zaten büyüğüm, iriyim. Altına yedim, kolum uyuştu. Oradan böğrüme battı, koltuk elime battı. Öbür tarafta oradan çektiğim koruma elimi deldi, bilmem ne yaptı. Gerçekten BMW bu konuda çok daha iyiydi. Ne yaptık? 2 tane video açtık. Pedalı ortaya çıkardık. Çıt taktık, çıt kapattık ama Audi'de bu iş oldukça zor oldu. Audi'nin de bir güzelliği o harness'ları birbirinden, o fişleri birbirinden çekerken hemen ufak bir çentikle size gösterdim. Çentikle yukarıya doğru kaldırdığımızda boşa çıkıyor ama BMW'de ben oradaki tırnakları kırmıştım. Şimdi birazdan kullanma kılavuzunu okuyacağım. Onunla ilgili birkaç bilmem gereken şey var. Kadir Bey beni uyarmıştı. Şimdi onlara bakacağım. Ondan sonra da aracı çalıştıracağım. Hadi bakalım, hayırlısı. Evet arkadaşlar, şu anda sizin de görebileceğiniz gibi kullanma kılavuzu elimde. İlk kısımda Almanca bir kullanma kılavuzu var. Daha sonra İngilizcesi geliyor. Şimdi onu inceliyorum birazcık. Şu an arkadaşlar Pedalbox elimde. Bir kere bastım. Şimdi burada söylediğine göre arkadaşlar, şurada göründüğü gibi 3 saniye boyunca artı ve eksiye basılı tutacağız. Yaptık. 1, 2, 3. Evet. Şu anda görüyorsunuz. Işıklar yanmaya başladı. Ben şimdi gaz pedalına basıyorum aşağıdan. Bastım. Kick down yaptım.
Yavaşça bıraktım. Bir daha basıyorum. Bir daha kickdown yapıyorum. Yavaşça bırakıyorum. Şu anda yeşil ışık yandı. Yani bize işlemin doğrulandığını söylüyor. Ve burada beyaz ışık yanıp sönmeye başladı. Buna da 3 saniye boyunca basılı tutacağım şimdi. 2, 3. Evet. Şu anda yeşil yandı. Ve biz bu konfigürasyonu yapmış olduk. Bu çok önemli. Birazcık kafa karıştırabilir. İngilizceniz yoksa siz kuruyorsanız bu işi birazcık sizi zorlayabilir. Ama şu anda bizim konfigürasyon tamamen tamamlanmış oldu arkadaşlar. Başarıyla tamamlanmış oldu. Peki bundan sonrası için ne yapacağız? Artık arabayı çalıştıracağız. Program settingleri var. Şimdi size onları göstereceğim. Şu anda gördüğünüz yeşil modu City modunda arkadaşlar. Bir kere basarsak bu sarıya dönecek. Sarı Spor moduna da, geçmiş oluyor. Bir kere daha basarsak bu kırmızıya dönüyor. Kırmızı Sport Plus'a geçiyor. Bir kere daha basarsak tekrardan beyaza dönüyor. Beyaz da stok. Şu anda yani aleti kullanmıyorsunuz anlamına geliyor. Ve buradaki şeyleri arttırabilirsiniz. Moda geçirdikten sonra mesela sarıya geçirdik. 1, 2, 3 gördüğünüz gibi buradan arttırabiliyorsunuz ya da azaltabiliyorsunuz. Yani ince ayarda yapabiliyorsunuz. Bu aletin öyle bir güzelliği var. Biraz da kullanıp da bakalım. Şimdi ben bunu kapalı moda alıyorum. Şu anda kapalı modda. Birazdan arabayı çalıştıracağım. Uygun bir yere çıkacağım ve kullanacağım. O zamanki görüşlerimi sizinle paylaşacağım birazdan. Burası bomboş. Bakın şöyle karşı taraf. Burası bomboş abi. Dörtlerimi de yaktım. Alet de burada. Manuelde gidiyorum şu anda. Manuel 2500 devirdeyim şu anda. Görüyorsunuz. Açtım bir tane. Aynı yerde 3000'e geldi. Bir tane daha açtım. 4000'lere geldi. Bir tane daha açtım. Yüklendi. Vites attı gidiyor. Şu anda ben hiç gaza basmadım. Araba kendi kendine şahlandı gidiyor. Hop oğlum yavaş. Ne yaptın? Bayağı fark ediyor ya. Gerçekten enteresan bir teknoloji. Şu anda açık ve çok gaza dokunduğum anda yokuş yukarı izliyor. Bayağı bir yokuş yukarıyız arkadaşlar. Gaza dokunduğum anda araba hızlanıyor direkt yani. Hani birazcık dokunuyorum gaza ve ondan sonrasını kendi götürüyor. Çok enteresan. Diğer BMW'de de böyle olmuştu ama sanıyorum bu gelişmiş model biraz daha işi ileriye taşımış, öyle görünüyor. Birinci vitesteyiz. Alet de burada. Başladım. Şu anda arabayı 2000 devirde tutuyorum. 2200'lerde falanım. Açtım bir tane. Yeşile getirdim. Biraz yükseliyor. Sarıya getirdim. Devir gördüğünüz gibi biraz daha yükseliyor. Kırmızıya getirdim. Direkt gaz veriyor arkadaşlar. Kırmızıya getirdiğiniz zaman gaz veriyor ve devir hiç ben gaza basmasam da çok az basıyor olsam da yükseliyor ve birazdan vites atacak. Biraz daha basayım vites atsın. Evet. Bayağı bir fırlama sağlıyor. Bayağı bir fırlama sağlıyor. Görünen o ki iyi iş çıkarmışlar. Kırmızı mod başa bela bir mod arkadaşlar. Gerçekten yani sizi şehir içinde zor duruma düşürebilir. Ergen gibi habire patinaj çektirir size. BMW'deyseniz habire popo attırır. Çünkü BMW'de bir önceki pedal box vardı. Şuradaki videosundan izleyebilirsiniz onu da. Onu da incelemiştim, takmıştım. O da ciddi anlamda patinaja düşürüyordu arabayı. Bu da öyle aynı şekilde. Şimdi birazdan hafif gazla vites sporda önümde bomboş. Önümde gördüğünüz gibi bomboş. Vites sporda hafif gazla kalkacağım. Sport Plus modda kalkacağım. Muhtemelen önce patinaja düşeceğiz, sonra da yaracak gidecek yani. Öyle bir şey düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Çok bana göre değil. Şehir içinde kimseye göre olduğunu düşünmüyorum. Önden çeker bir aracınız varsa çünkü sürekli lastikleri yiyeceksiniz, zorlayacak. Arkadan itiş bir aracınız varsa da sürekli sizi fırlatacak. Böyle atik halde olacak. Önden çeker gibi de olmayacak. Şimdi gelin kalkışı bir deneyelim. Bastım, hafif bastım. Patinaj çekiyoruz şu anda. Araba uçtu gidiyor. Yani gaza tam basmıyorum. Şu anda yarım gazla gidiyorum ama araba gidiyor yani şu anda. Kaça geldik? İşte 120'ye geldik. Ve gaza basmamaya çalışıyorsunuz bu modda. Yani şu anda kaç? 140'a geldik. İyi bir viraj geliyor önümüze. Dur. Direksiyonu biraz tutayım da Allah muhafaza canlı yayında kaza almasın. Güzel de bir dönüş aldık. Bu arada Audi'nin yol tutuşu çok iyi. Yeni lastikler de biraz kalınladı. O da çok iyi. Yani demem o ki Pedal Box'ın Sport Plus modu bence bize göre değil. Bize göre derken biz nasılız? Yani benim gibi içine henüz yarışçı kaçmamış olanlara göre değil arkadaşlar. Ben onu şu anda nereye çeviriyorum? Gördüğünüz gibi yeşil moda çevirdim. Yeşil modun da şöyle artı 3 yaparsanız mesela çok tatminkar oluyor arkadaşlar. Bayağı o da fark ettiriyor işi. Kalkarken ki bütün hantallığı alıyor. Yeşil mod ama çok böyle o da şey kalıyor. Çekimser kalıyor. Yani hani
daha iyi bir şey olabilirken, daha iyisi varken neden bu modu kullanayım? Biraz daha bari işe yarasınına gidiyor insanın aklı. O yüzden yeşil mod yerine de muhtemelen biz hep sarı modu kullanırız. Yani şu gördüğünüz gibi spor modu kullanırız. Çünkü en rahatı, en pratiği, en fazla etkiyi veren, en fazla rahatsız etmeden etkiyi veren mod arkadaşlar bu spor modu. Peki siz şimdi bu olayın fiyatını da merak ediyorsunuz değil mi? Evet. Pedalbox firması bizim takipçilerimize özel bir indirim yaptı. Instagram'da RhinoTube kanalını takip edenler, Pedalbox kanalını takip edenler, almak istediklerinde Pedalbox TR'ye Instagram üzerinde ulaştıklarında beni de takip ettikleri, onları da takip ettikleri görülecek bu arkadaşların. Ulaştıklarında %10 indirime sahip olacaklar. Peki hangi fiyat üstünden %10 indirime sahip olunacak? Şu anki arkadaşlar güncel fiyatı 1399 TL bu Pedalbox Plus. Şu anda Plus diye geçiyor hala. Pedalbox Plus aletinin fiyatı 1399 yerine %10 indirimli benim takipçilerime, benim Instagram takipçilerime şekilde verilecek. Artı bir önceki versiyon olan, yani şurada gördüğünüz BMW videosunda tanıttığım versiyon olan, daha baz versiyonu olan Pedalbox ürünü de 1199 TL. Yine bu fiyat üstünden de benim RhinoTube takipçilerine, Instagram'daki RhinoTube takipçilerine %10 indirim gelecek. Unutmayın arkadaşlar, Instagram'da RhinoTube'u beni takip ediyorsunuz. Artı Pedalbox TR'yi takip ediyorsunuz. Ve ürünü almak istediğiniz zaman Instagram'dan Pedalbox TR'ye ulaşıyorsunuz. Onlar da size %10 indirimi sağlıyor. Ben elimden geleni yapıyorum sizin için. Siz de beni beğenmeyi unutmayın lütfen. Peki arkadaşlar, bu cihazın yakıt tüketimine etkisi var mı? Ya da hızlanmaya etkisi var mı diye sorarsanız son hıza etkisi yok. Yani son hızınızda bir alakası yok çünkü bu cihazın. Ama kesinlikle hızlanmaya etkisi var gördüğüm kadarıyla. Yani bunu fark ediyorsunuz abi. BMW'de de aynı şey olmuştu. Burada da aynı şey oluyor. Arabanın gerçekten iyi gittiğini düşünüyorsunuz ve bunu görüyorsunuz. Yani bir anda sizi böyle fırlatıyor. Bu da arabanızın hızlı gittiğini düşünmenizi sağlıyor. Çünkü gerçekten ivmelenmede bir ataklık var yani. Bariz bir ataklık var. Hani bu göreceli bir şey değil yani, ya da psikolojik olur. Hani böyle bir gün spora gidersin, hemen kas mı yaptın falan olur ya. Öyle bir şey değil yani. Burada bariz fark var. Yakıt tasarrufu sağlar mı? Bence sağlamaz. Çünkü araban gidiyorsa, bu chip tuninglerde de %15, %20 yakıt tasarrufu diyorlar. Bence sağlamaz abi. Araban çünkü gittiğini hissettiğin zaman biraz daha basasın geliyor. O zaman da yakıt tasarrufu zaten hem basacaksın hem yakıt tasarrufu sağlayacak hali yok. Bunda da aynı şey. Ben yakıt tasarrufu sağlayacağına inanmıyorum. Hantal arabalarda işte yokuşta kalkıştan tutun da rampadaki durumuna tutun da ara hızlanmalarına tutun da birçok konuda kesinlikle ve kesinlikle ciddi anlamda katkı sağlayacağına, etki sağlayacağına inanıyorum. Çünkü ben diğer aracımda da, bizim büyük olan, artık eski büyük olan oldu, Rhino'da da biliyorsunuz kullanıyordum. Bunda da aynı şeyi fark ettim. O yüzden hani bence alınabilir. Fiyatı da böyle uçuk kaçık bir şey değil. Yani çip gibi turboyu da yakacak, bloğu da patlatacak falan feşmen gibi riskleri de en azından bunun yok görünürde. O yüzden hani böyle ben birileriyle habire yarışa gireceğim demiyorsan arkadaş, bence bu daha sağlıklı bir yöntem yani, açıkçası aslını söylemek gerekirse. Rhino'da da, yani şimdi RS4 projemizde de bittikten sonra hem arabayı, eğer Euro'lar böyle uçmazsa, hem arabayı Quattro yapacağım arkadaşlar, hem de bu chip tuning'in hakkını vereceğim. Aha, buraya yazıyorum. Bu sefer istediğiniz olacak yani.